Malaklı köpeğinin beyaz renkte çok nadir bulunan örnekleri var. Buraya yeni bir transfer gelmiş. Haberleri oldu değil mi? Flash transfer. Yani Suudi Arabistan şehirleri gibisin yemin ederim. Flash transferler yapıyorsun böyle. 14 kilo, 15 kilo rahat var. bir soluk alıyorsun zaten abi. Bir yorulmuş bir eden var yani. Ben de 40 yıldan beri babamın sırtına biniyorum senin gibi. Birol'un vicdanı yoktur dediler. Vicdanınız olmadan benim köpeğimi net bir şekilde ölçün ve eleştirin. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Başkent Ankara'dayız. Polatlı ilçesindeyiz. Polatlı Türkiye'nin tahıl ambarı diyebileceğimiz bir nokta. Burada tarım ve hayvancılık oldukça revaçta. Evet. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi kocaman bir arazide güzel bir köydeyiz. Mehmet ve Kaan'la birlikteyiz. Kaan'cığım selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Mehmet, öncelikle tekrardan bizden birlikte video yapmayı kabul ettiğin için teşekkürler. Her zaman bekleriz. Sağ olasın. Değerli dostlar, şu anda tam olarak Bozkır'ın ortasındayız. Biliyorsunuz bizim kanalımızın konseptinde Türkiye'nin farklı noktalarındaki köpek ve hayvanseverleri ziyaret ederek onların o hayvanlarla olan bağlarını ekrana getirmek var. Bu bazen arazide sürü görevini yerine getiren kutçul köpekler de olabiliyor, iş köpekleri de olabiliyor. Bazen boğuşa meraklı arkadaşlarımızın beslediği köpekler de olabiliyor. Bazıları renk amacından köpek besliyor. Bazıları da heybet ve gösteriş amacından köpek besliyor. Bildiğiniz üzere bugün Türk çoban köpeklerini dünya genelinde meşhur yapan iki tane önemli özellik var. Bu özelliklerden birisi bu köpeklerin gerçekten devasal, güçlü ve gösterişli olmaları. Diğeri de sürüde başarı sağlamaları, performans sağlamaları. İzleyenler öncelikle çiftliğinizdeki bu devasal çoban köpeklerini tanımadan önce sizleri tanısınlar. Mehmet kimdir, Kaan kimdir, neler yaparsınız? Mehmet Başar'ın Ankara Haymana ilçesinden yetişen biridir. Ankara'nın Polatlı ilçesinde ikamet ediyorum. Çiftliğimizde Anadolu aslanlarına güzel bir şekilde bakım ve yer veriyoruz. Aynı zamanda ben sağlık sektöründeyim. Sağlık şirketi işletiyorum. İş potansiyelimiz geniş ama gel gelelim bütün imkanlarımızı da Anadolu'nun bu bozkırında köpeklerimize güzel bir vakit, güzel bir değer harcıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Kaan Ayhan ben. Mobilyacıyım. İşim bu. Köpekleri hobi olarak besliyoruz. Evet. Ama bu bünyeye girdiği zaman çok kolay çıkartılabilen bir hobi değil. Evet. Yıllardan beri bende de oluyor, sizde de olmuştur. Evet. Zor oluyor, baksak mı, bakmasak mı diye ama bir türlü. Aynen, birkaç kere bırakmayı denedik ama kanımıza işlemiş ki bırakamıyoruz. Süper. Kaan, sana göre neden iri ve gösterişli çoban köpeği? Niye bir akbaş değil? Şu anda burada gösterişli köpekler besliyorsun. Ya şimdi biz her türlü köpeği besledik. Kangal, Malaklı, Akbaş hepsini besledik ama elimize iri köpek geçmemişti daha önce. İri köpek geçtikten sonra öbür köpekler çok küçük gelmeye başladı bize. Gözümüzü doldurmadı. O yüzden vazgeçemiyoruz bundan. Yani bireysel anlamda biz heybetli gösterişli köpeği seviyoruz diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Şimdi Aynen şöyle söyleyelim. Elimizdeki bu alanın genelinde kara kırçıl ve Anadolu çoban tarzında, Malaklı tarzında köpekler mevcuttu. Bu köpeklerin heybetli gelene kadar biz heybetli için özel yuva yaptırdık. İri köpek gelene kadar biz bir zevk aldığımızı, bir tad aldığımızı düşünüyorduk. Ama çocukluğumuzun, geçmişimizin oluşturmuş olduğu bir hayal var. İri köpek hayali. Ondan dolayı da kadroyu yenileyip iri cüsse, kalın kemikli, basarları düzgün, fizikli köpeklere yer vermeye imkan sağladık. Süper. Yani bunu neden söylüyorum? Çok izleyici Türk çoban köpeği videolarını izlediği zaman şöyle bir algı karmaşasına düşüyor. Nasıl bir algı karmaşası? Her köpekten sürü performansı elde etmek amacından bakıldığını düşünüyorlar. Değerli dostlar, bu böyle değil. Bazı adam arazide köpeğinin gece en iyi sonucu vermesi, koyunlarını en iyi şekilde koruması için besliyor. Bazı adam da diyor ki ben kardeşim çayımı demleyeceğim. Köpeğimin karşısına geçtiğim zaman onun cüssesinden, iriliğinden keyif alarak o çayımı zevkle içeceğim diyor. Tabii ki. Buradaki konsept bu. O yüzden videonun altına şöyle yorumlar istemiyorum.
İşte köpek 1 metre kurdun peşinden nasıl geçecek? Olay bu değil. Benim izleyicim bilinçli bir izleyici. Biz iş köpeğine de değer veriyoruz. Gidiyoruz dağda en iyisini çekiyoruz. Büyük köpeklerin de en güzel örneklerini çekiyoruz. Bir de beni bugün burada acayip mutlu eden bir şey var. Malaklı köpeğinin beyaz renkte çok nadir bulunan örnekleri var. Malaklıları çektikten sonra buraya yeni bir transfer gelmiş. Haberler Evet. oldu değil mi? Flash transfer. Yani Suudi Arabistan şeyhleri gibisin yemin ederim. Flash transferler yapıyorsun. ya Evet. şöyle söyleyelim. Türkiye değil, dünya genelinde hemen hemen transferimiz bayağı bir Arda Güler gibi duyulmaya O başladı. zaman sürpriz olsun. Yani sürpriz olsun, Malakları çekelim. bitirelim. Bitirdikten sonra bu transfer kimmiş? Neymiş? Ölçtüğümüzde ne kadar bir yüksekliği varmış? Büyük köpekte olması gereken artılar eksiler nelermiş? Bunların Tabii üzerine ki. görüşelim. Yani bunun notunu da Estağfurullah. siz kesinlikle vermenizi isterim. Geldiniz buraya. Ölçümü de siz kendiniz yapın. Biz yapmayalım. Biz kenara çekilelim isterseniz. Acımasız ölçerim ama bak Acıma- Mehmet baştan zaten, söylerim. En yükseğini değil el alçağını söylerim. Zaten en yükseğini söylemeyin. En alçağını söyleyin. Hani birisi geldiğinde daha küçük çıkaramasın diye Yok bunu yok diyorum. kesinlikle zaten sizin bu konuda ne kadar gaddar olduğunuzu tüm camia biliyor. Anında söyleyeceğinizi tüm camia biliyor. Gönül rahatlığıyla bizim malımız değil sizin malınız gibi ölçebilirsiniz. Okey. O konuda rahatsınız. Süper. Değerli Kendi dostlar yeriniz. hadi bakalım beğenmeyi paylaşmayı unutmuyoruz. Kaan arkadaki yakışıklı aslan senin oğlan herhalde. Benim oğlan. Utkucuğum hoş geldin merhaba. Nasılsın iyisin yakışıklı? Mehmetciğim öncelikle şu beyaz aslandan kutup ayısından bir başlayalım. Nasıl geçti bu köpeklerine? Bunlar zaten yok. Piyasada şu anda 5 tane var mıdır ki bilmiyorum bütün Türkiye'de. Yani yaklaşık Ankara'da da 10 tane. 2, 3, 4 tane var. Abi sen de biliyorsun ki Aksaray'ın Duman ırkından hani beyazların geneli Duman ırkına ait bir temsili öne sürüyor. Şöyle söyleyelim. Türkiye'de de sayılıdır. Nadir türlerden bir tanesidir. Abi daha öncesinde de zaten sen de biliyorsun ki yarışmalara, festivallere Duman ırkı bizim için öncelikti. Beto ırkı öncelikti. Evet. Bu Yıllardan ırklarda- beri Malaklı'ya da iyi emeğin geçti. Tabii ki hani güzel bir hizmet ettik. Temiz kanları getirdik. Bunlar da Duman ırkının en saf, en temiz örneklerinden bir tanesi. Zaten ikimiz de biliyoruz ki, Evet. camia da biliyor ki bu türler gerçekten 10 parmağı geçmez. Kesinlikle. Her konuda da basar konusunda da, fizik konusunda da, kuyruk konusunda da tamamıyla düzgün hayvanlar abi. Muazzam bir erkek. Değerli dostlar yanımızdaki beyaz malaklı ortalama 84 santim civarında bir köpek aşağı yukarı. Ama döşlü, kalın, oldukça kafalı, Ve bu enik şu an. güçlü bir baldır yapısı var. O yüzden çok güzel görünüyor. 17-18 aylık bir enik abi şu an. Süper. İlk yavrularının nasip oldu, aldık. Kocaman bir döş var. Bu arada Mehmet'in ilk üretimindeki yavruları sağ olsun bizi kırmadı. Bize verdi bu yavrulardan. Keza Kaan sana da ayrıca teşekkürler. Görmüş olduğunuz buradaki köpekleri Mehmet ve Kaan birlikte yapıyorlar. Burada çok fazla ticari bir ortam söz konusu değil arkadaşlar. Tabii ki de masrafları çıksın diye yavru satıyorlar ama öncelikli işiniz bildiğim Tabii ki. kadarıyla bu değil. Bu değil. Bu arada Generatyumuz bu değil. bu aslanın birbirinden muazzam 4 tane harika yavrusu var. Aynı zamanda damızlığını da güzel atmış. Şöyle söyleyelim abi. Bunu dişi de duman soyu bir dişi. Aynı genden gelen yani aynı soydan gelen türler. Bunun için özel getirdiğimiz bir dişi. Aynı zamanda diğeri de diğer bir tane daha beyazımız var. O da özel bir dişi. Bunlara bayağı bir Aksaray'da ciddi emekler, duman ırkına Evet. ciddi emekler verdiler. Rahmetli Ali Baba'yı da buradan Evet, Allah nur rahmet içinde yatsın, eylesin. mekan cennet olsun. O Yani- da o çukurda bu köpeklere en fazla emek harcayanlardan birisi. Keza oğlu Nevzat devam ediyor. Hikmet Nevzat abi devam olsun, ediyor. Hikmet abi olsun, Emrahgil olsun. Aynen. Tolga Yani İsmail Hüseyin olsun. tabii ki. Çok isim Yani- var. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar hani bunlara ciddi bizden önce onlar ciddi emekler verdi. Tarihini onlar güzel araştırdı. Evet. Ama bizler de bunun neresindeyiz? Bizler de bunun en temiz örneklerini taşıyanlardanız abi. Harika. Yani duman ırkı dediler. En iyisi dumandır dediler. Zaten sen de biliyorsun ki Yıllarca ben de beslerim dumanı. biz bir şeyin ortasında olmadık. Bir şeyin her zaman en üstünde olduk. Bu En iyisini camiaya hareket topladık. katan bir isim olduğun kesin. Teşekkür Mehmet'i ederim. ben yıllardan beri tanırım. Hep böyle zirve köpekler neredeyse onları alır, onları almaya çalışır, üretir, bir şeyler yapar. Kimseyle bir art niyetlik olmadı, bir soğukluğumuz olmadı. Sağ olsunlar onlar da bizi sayarak, bizim camiaya hareket vereceğimizi düşünerek bu tarz köpekleri kapımıza layık gördüler. Bir de şu var Mehmet. Malaklı köpeğine herkes İngiliz Mastifi damgasını vurdu. Haklı oldukları köpekler de var. Piyasada bu köpekleri İngiliz Mastiflerinden melez ediler. Ama melez olmayan Asur
kaviminin kabartmalarında da görülen köpeklerden hala bağı olan köpekler var. Bence post, kalın kuyruk kökü, daha sonra o İngiliz Mastifinden uzaklaşan beden tavrı, incecik böyle fare kuyruğu gibi kuyruk Tabii var. ki. Köpek sürekli böyle yeri kokluyor. O aptallık bu köpeklerde yok. Buz gibi 10 numara bir köpek. Ben de bayılıyorum bu rengine. Seni de gerçekten takdir ettim. Bir de bunun çok güzel bir gebe hamile bir dişisi vardı. Onu da görme şansımız var mı? Tabii ki abi, onu da gösterelim. Şimdi aynı zamanda bunlar görev köpeği. Kesinlikle Yani çok iyi bekçilik şu an yaparlar. bekçilik, alan koruma ve davar konusunda üst düzey görev yapıyorlar. Gider bak, Sağlar. bu köpek davara gider. Sağ köpekleri Kurdu yani. koşar, yakalar yakalamaz tartışılır ama davara Evet. her türlü gider. Davara her Görevini türlü yapar. gider. Dediğimiz gibi kurdu yakalar yakalamaz, o muamma. O zaman şunun dişisini de görelim. Maşallah. Bu arada arkadaşlar, benim yavrularını aldığım anne de bu. O da şu anda yavru emzirdiği için hala görüyorsunuz yani 4 tane canavar cork eme anayı tüketmişler. Evet, 7 yavrudan 4'ü size nasip oldu. Diğer üçleri vefat mı ettiler? Öldüler. Ölmeleri de sıkışmadan dolayı, köpekle bir bağ alakası yok. Müthiş anne. Zayıflığı da bir Abi normal, yani yavrular ne kadar yaz havasında turunlular. yavruların iriliğini görüyorsunuz. Bıngıl bıngıl yavrular. Şimdi normal kendine bir öğün yiyemiyor zaten hayvan sıcaktan. Ve İki öğünde yavrular şöyle bir yiyor şey onlar. söyleyeyim. Birol abi, bu köpek yediğini öğütüp yavrusunun önüne kusan bir köpek. Aynen. Öyle ciddi bir bakım, ciddi bir enerji harcayan bir köpek. Aynen, bir de tüy de değiştiriyor. Kapımızda da zaten kesinlikle zayıf bir hayvanımız hiç olmadı. Doğum esnasında böyle şeyleri izleyen arkadaşların mazur görmesini isteriz. Tabii diğer köpeklerin hepsinin Tabii, formu ortada. hiçbirinde Aynen sıkıntı öyle. yoktur. Onlara yemek vereceksin de buna mı vermeyeceksin yani? Tabii ki bir de yavrulara, tüm enerjisini yavrulara harcıyor. Kendine alacağı kiloyu yavrulara harcıyor. Ben uzun zamandır bu ebatlarda, bu irilikte yavrular görmemiştim. Çok güzeller. Yani muazzamlar. güzel bir Güzeli eşleşme gördüğümde oldu. Benim elim ayağım boşalıyor Mehmet. Hemen diyorum ki bu köpeği almam Abi, lazım. Ben de seni güzel bir eşleşme oldu. Duman'ın gerçekten en temiz örneklerini çıkarttık ve size nasip oldu. Buyurun, isterseniz diğer köpeğimize geçelim. Tamam bro. Onu da görmüş olun. Bu arada Mehmet, izleyenler dedi ki abi ben beyaz malaklı almak istiyorum. Çok kısıtlı sayıda çıkıyor arkadaşlar. Bazen birkaç tanesini belki veriyor. Ya da diğer köpekler konusunda sana danışmak istedikleri oldu. Diyelim ki Heybetli birazdan ekranlara getireceğiz arkadaşlar. Heybetli'nin Brabus'un yavrularını almak istediler. Size nasıl ulaşıyorlar? Abi bizim Sosyal medya hesaplarınız varsa buraya ekleyelim mi? ekleyelim. Mehmet Başaran ve Polat Kaan Ayhan Aslanlar olarak diye. sosyal medya hesaplarını ayrı mı kullanıyorsunuz? Yani ortak bir isim var mı? Biz ayrı kullanıyoruz şu anda. Ama köpek işini birlikte Köpek yapıyorsunuz. işi birlikte, Ayrı evet. olduğumuz tek nokta. Aynen Bilmem öyle. ne kennel, bilmem ne kennel modlarına Yok, girmedik kennel diyorsun. yok. Şöyle Önceden söyleyelim. Polatlı Malaklı diyarıydı. Malaklı Hı hı. ağırlıklıydı. Hı hı. Şu anda Polatlı Aslanlar Diyarı diye geçiyor ama Polatlı Aslanları güzel isim bence ya. Polatlı Aslanlar Diyarı'nı aktif bir şekilde Kaan abi kullanıyor Instagram'da. Facebook'ta Kaan Ayhan olarak kullanıyor. Ben de Facebook'ta bilirsin ki yıllardır Mehmet Başaran Aynen olarak öyle. gidiyorum. Aynı Diğerlerini zamanda ben alta ekliyorum. Telefon izin veriyorsan, Evet, Instagram olur, izin veriyorsan olur. ekliyorum. O zaman şu hamile dişiyi bir görelim. Gel bakalım. Bu Tanıtabilirsin arada değerli Kaan abi. dostlar, bir önceki videomuzda da belirtmiştik. Bu Polatlı'daki ikinci videomuz gerçekten iyi bir sıcak var. Aynı zamanda da akşamüstü gün batımı olmasına rağmen ister istemez sıcak hayvanları etkiliyor. Nasip olursa Mehmet, aynı şekilde senden de sonbahar ya da kışın bir video daha yaparız. O zaman burada kar yağdığında daha güzel bir görüntü alırız. Mehmet, bu arada gerçekten muazzam bir dişi. Şu anda gebelik sürecinin kaçıncı gününde? abi şu an 40. gününde Baya yavruları karnına düşürmüş. ve Şimdi arkaya doğru alacak. ikinci yavrusu olacak abi şu an. Hı hı. Annelik vasfı muazzam bir dişi. Nasipse senin aldığın yavruların Üstünlüğünü verebilir. yani bir segment üstünü bekliyoruz. Verir. Yani burada samimiyete binaen konuşuyorum. Ben de öyle olduğu için söyledim zaten bak. Benimkinin üstünü verir dedim. Çok Yani güzel bir şey. annelik vasfı gerçek anlamda muazzam bir dişi. Bunun daha önceki yavrularında ciddi bir irilik, ciddi bir kafa yapısı. Gel bakalım kızım. Gel bakalım. Yani tamamıyla aradığımız annelik bu. Yani bir köpekte aradığımız meme yapısı, basar, kuyruk, kafa, bunlarda bir boy beklentimiz yok. Hemen izleyenlere ben ondan da bahsedeyim. Bu tarz güzel köpekleri gördükçe yanında güzel bilgileri de sizler için vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Köpek yavrularını yavaş yavaş yaz döneminde 58-60 günde, kış döneminde 62 günde bunlar doğuruyorlar. Ve son bir hafta kala yavrular yavaş yavaş doğum yapacakları rahim yoluna doğru yakınlaşırlar. Anne de ilk önce meme başları kabarmaya başlar. Sonra yavaş yavaş tüylerini dökmeye başlar. Yavaş yavaş memeye süt inmeye başlar. En son finalde de köpeğin doğuracağını nereden anlayabilirsiniz? Asla yemek yemez. Midesini boşaltır. Ekstra yemekle birlikte burada bir daralmaya sebebiyet vermek için hayvan son koyduğunuz yemeği yememişse
Anlayın ki doğum yakın. Sonra tatlı tatlı bulunduğu yer betonsa, asfaltsa kazma gibi, kendine bir yuva yapma gibi istek sergiler. Yeşilme yapar. Bunlar da ağırlığını gidermek için anlayın ki yavrular yolda. Bu bilgiyi de böylece Tabii ki abi. vermiş olalım. Çok güzeller. Işıl ışıl parlıyor abi hayvanlarımız. Evet Mehmetciğim, şimdi gelelim şuna. Sen iddialı bir adam olmayı seviyorsun. Hani kibirli değilsin ama iddialı olmayı seviyorsun. Bu da normal. Ben de iddiayı severim çünkü iddia rekabeti diri tutar. Evet. İkisi bir arada çok önemli. Türkiye'nin en büyük köpeği bende diye bir video yaptın. Evet. Ben de diyorum ki biz de Sultanahmet'te çaycı çırağı değiliz. Yıllardan Tabii. beri bu işin içerisindeyiz. Tabii ki. Nice metrelikler gördük. Tabii ki. Bir de şu metreliği görelim mi? Bir de biz şöyle bir şey diyelim. Dediğiniz gibi hani çaycı çırağı değilsiniz. Estağfurullah. Bunu yüzünüze değil arkanızdan da birçok kişi dedi. Bir olun vicdanı yoktur dediler. Bunu başta hani yanlış anlamayın kelimemi, misafirimsiniz. Ağır bir şey gibi algılamayın. Estağfurullah. Vicdanınız olmadan, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani daha öncesinde konuştuğumuz bir muhabbet değil bu. Vicdanınız olmadan benim köpeğimi net bir şekilde ölçün ve eleştirin. Şöyle diyeyim, acımasız olalım. Yani Tabii ki vicdanlı kesinlikle. olalım her zaman Vicdanlı olun ama acımasız olun. Bakalım. Değerli dostlar, şimdi Heybetli'yi tanıyacağız. Heybetli'nin de hikayesinden kısaca biz bahsedelim. Heybetliler birkaç kardeş buraya yakın bir noktada dünyaya geliyorlar. İki kardeşler bu köpekler daha sonra kalan ve bundan 4-5 ay önce, 6 ay önce bu köpeklerle ilgili yavaş yavaş sohbetler piyasada ufak ufak kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı. İki tane büyük kardeş var diye. Evet. Bu kardeşlerden birisi Denizli'ye gitti. Nasip olursa bir gün gider onu da görüntüleriz. Evet. Bir kardeşi de almak Mehmet ve Kaan'a nasip oldu. Çok güzel bir köpek aldılar. Ciddi teklifler de gördüler satmaları için. Ama buradaki espri ne? Türkiye'de hangi köpeğe baksanız büyük köpek sevdalılar için bunu söylüyorum. Her köpek 90 santimin üzerinde. 90'dan aşağı köpek Türkiye'de yok. Evet. Bana göre 90 çok net bir ölçü. Yani çok devasa bir ölçü. Zaten köpek 1 metreye girdiği zaman bir kangal fiziği beklemek mümkün Hata değil. olur. Kabul edilebilir derecede ufak tefek eksiklikler olacaktır. Bunu şöyle düşünün. İşte 2.10'luk, 2.15'lik, 2.20'lik basketbolcular var. Evet. Bu köpekte 1 metre neyse insanda da 2.20'lik, 2.15'lik bir insan demek. 2.20'lik bir insandan senin aerodinamik yapın aynı olabilir mi abi? Bizde Olamaz. tabii ki olamaz. Bize şu eleştiriler geliyor. Ya heybetli sağ köpeği mi? Ya heybetli boğuş köpeği mi? Ya heybetli davara gitmez. Sen Ben de de şu diyeceksin, tabiri söylüyorum. Türkiye'nin en büyük köpeği getirmek Ondan için. hariç ben Porsche'umu tarlaya sürmüyorum diyorum. Bu net yani. Bu bizim için öyle. Kimse Porsche'unu tarlaya sürmez. Evet, bana göre Bizim de için budur yani heybetli. Bana göre de mesela senin iddialı olduğun konu ne? Benim köpeğimin omuz yüksekliğinden. Bu omuz yüksekliğine sahipken de salıyla, önüyle, Fiziğiyle, arkasıyla, döşüyle. genel anlamda artıları eksilerinden oldukça fazla olan bir köpek. Varsa benzer bir örneği getirsinler, görelim. Biz iyisini hastayız. Bizden daha iyisi varsa da takdir ederiz diyorsun değil mi? Doğru Daha mu? iyisi varsa Gider takdir alırsın ederiz. Gider alırım da. O zaman Heybetli'yi görelim. Hadi Tabii ki. bakalım. Maşallah maşallah maşallah. Mehmet öncelikle bir maşallah diyelim. Şöyle ben bir yanına geçeyim arkadaşlar. Ben boyu 1.89 olan, ayakkabı giydiğinde 1.91 olan bir adamım. Köpeğin tam dibinde duruyorum bakın. Şu anda köpek kendini salmış vaziyetteki büyük köpek besleyen insanlar köpeğini her zaman şu an ayağımdaki dişi köpeklerin kokusunu kokluyor. Bu vaziyette görüntülenmesini istemezler. Ama ben aslında burada Mehmet'e iyilik yapıyorum. Köpek yanımda kendini salmış, sıcaktan durmuş, kafası aşağıda, yani 10 santim küçülmüş vaziyetteyken bile büyük. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani en sakin durduğu halde karşıya köpek getirmemişiz. Köpeği dikmeye çalışmıyoruz. Bakın kafayı kaldırıp neredeyse beni öpecek kadar da yüksek bir köpek. Maşallah gerçekten adının hakkını veren bir aslan. Bir de sen geç yanına bak, algı nasıl değişecek Mehmet şimdi. Ben 1.76, 1.77 boyunda bir insanım. Yani seninle aynı fiziklere sahip değiliz abi. Bizim gibi bir kişinin yanında bu köpek ciddi anlamda 1 metre 10 santim gibi Maşallah. durabiliyor. Bu arada bir anda görüntüye girdim Mehmet. Şunu söylemeye çalışacağım. Bakın yanımızda birazdan omuz yüksekliğini yapacağımız gerçekten iri bir çoban köpeği var. Bir de bu köpek daha enik ekesi. Yetişkin bir köpek olmadı. 2 yaşında. Kaan baba sen de gel böyle. İkinizin güzel bir paylaşımıyla bu kadroya dahil olan bir köpek. Döşü olması gerektiği kadar açık. Kemikler gerçekten tatminkar seviyede kalın. Şöyle bir patilerini görmenizi istiyorum. Bakın ben küçük bir adam değilim. 1.90'lık bir adamım. Benim elim kolum iyidir yani. Dev gibi ellerim vardır. Patisinin yanında bakın nasıl duruyor.
Gerçekten iri bir köpek. Maşallah, nazar değmesin. Bu arada da Birol abi 2 yaşında diyor ama köpeğimiz net 19 aylık. Ha, daha 2 de olmadı. Tabii 2 olmadı, 19 aylık. Daha biz 1,5 enik yaşında. diyoruz yani. 1,5 1,5 yaşında diyoruz. 1 sene sonra, 1,5 sene sonra, 2 sene sonra muazzam bir hale gelecek. Daha da dolduracak kendini, daha da yapacak. Ve bence hala büyüme plakaları bitmemiş. 1-2 santim daha da atacak. O zaman neye karar veriyoruz? Ölçüyor muyuz? Aynen, şöyle yapalım. Önce bir şu aslını bana göre düz bir zemine alalım. Hani acımasız ölçeceğiz ya. Zeminin düz olması önemli. Baştan sona tüm detayından da çekeceğiz bunu. Düz bir zemin bulabilirsek şöyle, şurası da olur. Yani buradan dişi köpeğin birini alma şansımız var mı kanka? Rampada ölçmeyelim. Rampa birkaç santim fark ettirir. Hemen abi. Değerli dostlar, bu videoyu da neden yapıyorum biliyor musunuz? Uzun dönemden beri büyük köpeklerle de ilgili bir video yapmak istiyordum. Hazır böyle metrelik bir aslan da denk gelmişken burada çekelim. 1 metre olduğunu, hatta 1 metrenin üzerinde olduğunu iddia ediyor. Biz de metreyi alıp şimdi ölçümünü yapacağız. Kaç santim çıkacak sizden net bir şekilde paylaşacağım. Biz arzu ederseniz ölçümden önce standart camiada görmüş olduğum bir fotoğraf vardır abi. Danayla köpeğin yan yana olan fotoğrafları vardır. Tamam, dana geldi mi burada mı? Dana burada geldi. Tamam. Evet değerli dostlar, dana kadar köpek tabiri atasözünü gerçekleştirdik tabii ki de. Yanında dana yok. Buzağı var. Kaç günlük bu buzağımız? 2 aylık bir buzağıyla aynı boyda olan bir çoban köpeği var arkadaşlar. O yüzden kıstas olarak buzağının boyutunu, 2 aylık buzağının boyutunu bilenler bilir. Birazdan ölçüme geçiyoruz. Amca. Böyle bir kıyaslamayı da yapmış olduk. Ha, 3 aylık mı? 3 aylık buzağıymış. Evet değerli dostlar, bakın standart bir şekilde duruyor köpek dikilmeden. Böyle gel Çağım, gelip yanına koyuyorum metreyi, bakın. Şöyle basıyorum. Bakın. Tam net basa basa 1 metre. Bakın kemiğin önünü almıyorum. En gerisini alıyorum. En gerisinden acımasızca basıyorum köpeğe. Dolu dolu 1 metre. Bunu 1 metreden daha alçak kimse çıkaramaz kanka. Diyoruz. Kesinlikle. Abi Şimdi bak biz- şu var. Köpeği alırsın. Başka bir köpeğe dikersin. Bak metreyi, köpeği kemiğin gerisine değil önüne koyarsın. Metre yanında kaybolur gider. Evet. Ama doğru yer neresi biliyor musun? Şu kemik var. Bak şurada bak bitiyor. Bak, görüyor musun? Şuradaki kemiği bizim ölçümümüz Evet abi, budur. bunu eline İki basacaksın. kemiğin ortasına şuraya. elini Şöyle basarız. paralel. Bunun Evet. altı ne geliyorsa doğru ölçü budur. Evet abi. Gerçekten müthiş. Şöyle söyleyelim abi, biz bu köpeği camia bilir 102 santim gibi ve 2 santim senden fazlasını söyledik. Söylememiz de kesinlikle camia da bilir, benim yalanım olmaz. Bu köpek nasıl 102 santim 105 gelir? santim de gelir ölçersen. 105 santim de gelir. 103, 104 de gelir, yanıltabilir. Ama 1 metrenin altı kesinlikle gelmez. Bunu da neden söylüyorum? Biz 102 derken dediğimiz şeyin aslanlar gibi arkasındayız. Birol abi geldi de doğrusunu ölçtü, 2 santim muhabbet değil. Camiada da 102 Kesinlikle. santim çok konuşuldu. Bu köpek karşıya bakarak, dikilerek, bir şey görerek durduğu 105 de takdirde 103, 104 rahatlıkla gelebilecek bir köpek. Şimdi bak, saldı kendini, standart duruyor. Bir dişiye dikilmedi. Şu an atıyorum, etrafında başka bir dişi yok. köpeğe dikilmedi. Durarken normal, mesela biz şimdi birine mesela kavga yapacağız ya Mehmet. Şöyle dururken bir şöyle yürümeye başlıyoruz, tamam mı? Dikilme oluyor. Olduğundan büyük görünmeye çalışıyorsun. Ama standartımız bu mu? Mesela bizi böyle ölçmüyorlar. Doğru muyum? Mesela böyle ölçse 1 santim. Hani ben Evet. de o yüzden acımasızım ya. 1 Kesinlikle. metreden küçük çıkmaz yani. Kesinlikle Nazar abi. Bir değmesin. de bir şey daha sorayım. Bunu Çağan abi de duysun, Kaan abi de duysun. Bu zamana kadar burada samimi ol abi. Benim Tabii ki de. kapımdasın, benim misafirimsin diye değil abi. Tüm samimiyetinle söyleyebilirsin. Türkiye'de ciddi yerlere gittin. Tabii. Ciddi çiftliklere gittin. Hatta yurt dışında da ciddi yerlere gittin. Bu ebatta, bu kasada, bu fizikte, bu döşte, bu kafada, bu boyda, altını çizerek söylüyorum. 19 aylık. bir de. 19 aylık, 3 yaşında da olabilir. Bu fiziklerde, bu boyda, bu kuyruk yapısı, bu kafa yapısı, bu döş yapısında, özellikle altını çizerek söylüyorum, bu boyda 1 metrelik köpek ölçtün mü abi? Vallahi Acımasızlığınla söylüyorum. Netini söyleyelim. Allah'ın bildiğini kuldan saklamam. En yüksek 98 santim ölçtüm. Türkiye'de Kim daha bu? yani şu anda Tavukçu Zeki abideydi. O köpek öldü. Bizde Hulk vardı, 96 santim ölçtüm. Akın abinin minik vardı, 97 santim civarındaydı. Oktay Çiftçi'nin Efe vardı, Eyvallah. 97 santim ölçtüm. Eyvallah. Bu köpeklerin hepsi dikildiğinde metreyi görebilen köpeklerdi. Ama bu köpek onlardan en az 2-3 santim yukarıda. Bir de yavaş yavaş kendini yaptıkça yapacaktır. Bu işin kaosu çok olur.
problem değil. Ben kendim yaptıklarımı söylüyorum. Kendi söylediklerimden mükellefim, gördüklerimden mükellefim. Bundan büyük köpek gördüm mü? Evet, bir kere gördüm. Romanya Bükreş'te bir Buravista Burat isminde bir alabay vardı. O da kışın biraz daha postuydu. Onu 104-105 ölçtüm ama onun da ölüsü 1 metre vardır. Tabii o biraz daha kasalı bir köpekti. Yani şu anda gördüğüm en büyük Türkiye'deki çoban köpekleri arasında bu yaşta 1. sırayı aldı diyebilirim. Yükseklik olarak. Teşekkür ederim. Efe gördüğüm köpekler arasında kasalı, gövdeli bir köpekti. 96 santimden ama ondan daha gövdeliydi. Bunun ekelik halini merak ediyorum ben. Yani bu köpeği gelip 3-4 yaşında da görmek lazım. Kesinlikle Bu köpeğe bekler. yetişkin köpek muamelesi yapma. Hata edersin. Kesinlikle Az önce yapmıyorum. dedin ya 3 yaşında köpek de olur diye, deme. 3 yaşında Kesinlikle. o köpek bambaşka bir köpek olacak. Tabii ki çünkü. ben şuna binaen söyledim. Bu köpek kendi aylarından, kendi Çok yaşlarından değişik. büyüklerle bile şu an şu pozisyonda ben işte inat ediyorum, yarıştırıyorum, şuna dikiliyorum, buna saydığın hiçbir isme dikilmiyorum, saygı duyuyorum. Eyvallah. Yani onların köpeği bugün benim kapımda olmasını hayal ettiğim köpekler. Kesinlikle Akın herkeste de abinin büyük Minik, köpek sevdası. Oktay abinin Efe. Efe'nin kızı bende. Yani bunlar benim gıptayla baktığım insanlar. Yani Eyvallah. sevdiğim, değer verdiğim abilerim. Ama gelelim yine diyorum hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bunu da vicdansız ol, acımasız ol dedik. Allah var. Hani bu Ben kelimelerimi buraya yanlış anlamayın. tekrardan o ölçümü 0 santimden 1 metreye kadar yaptığım bir yer var. İzleyenler onu tekrardan bir görsünler arkadaşlar. İsteyen de metresini ister tahta metre, ister şerit metre, ister ip metre alsın gelsin, köpek burada. Evet. Anlatabiliyor muyum yani? Hani Halep oradaysa arşın burada ya. Tabii Al ki arşını abi. gel abi, sıkıntı yok. Nazar değmesin. Yani herkesi bekleriz. Misafirimiz olsunlar. Büyük Abilerim, köpek kardeşlerim sevenlerden gelsin. de yorumlara bir maşallah eklemelerini rica ediyorum arkadaşlar. Yavrusunu Nazar görmek ister değmesin. miyiz abi? Hadi göster. Hadi bir de ona Battal bakalım. Bey. Kaan abi sen Sana şöyle kışın tutarsan geleceğiz. ben Tamam. Şimdi yaz, sen kilonu biraz daha al. Ondan sonra biraz daha ekeleş, seni böyle karda gezdireceğiz. Hadi bakalım. Maşallah maşallah, nazar değmesin ya. Tosunlara bak. Yani iyi dişilerle çalıştığında damızlık vasfında ispatlayacak bir köpek gibi görünüyor. Abi şöyle söyleyeyim. Biz heybetliği ciddi anlamda 90-92 santimlik dişilere de çektik. Bunlar ilk mahsulümüz. Gerçekten Pardon. ağırlar. İlk mahsulümüz. Şöyle yapacağım, aralarınıza gireceğim. Sırtına bindi. Ben Bunlar de 40 yıldan beri babamın sırtına biniyorum senin gibi. ya şöyle söyleyeyim. İlk mahsulü abi. Bu zamana kadar alınmış. Hatta bir tane de Serkan diye bir arkadaşımız da. Serkan Evet. Kılıç diye bir arkadaşımız da şu an duruyor. Nazar değmesin Yani maşallah. ondaki de zirve bir yavru. Abi müthiş derecede ilk yavrusuyla bizi kendini kesinlikle kanıtladı. Köpekler gövdelerine göre ağırlar. Evet. Ağırlar, etliler yani. Geleceğin 100 kiloluk yavruları bunlar olurlar. Şu an Değil mi? tam 50 günlükler abi. Ya burada gerçekten bir tartı var mı? Şu an değil mi? tartımız yok. Ulan keşke olsun, bunu yap, tamam mı? Sözünü ver, Instagram'da da yayında. Bu yavruyu tart ve at videosuna. Nazar değmesin diye de yaz. Damızlığım şu an Tahmin abi. yürüteyim mi? 14 kilo, 15 kilo rahat var. 50 Bir günlük soluk yavru. alıyorsun zaten abi. Bir yorulmuş bir edan var yani. Bir an önce Mehmet'e vereyim, Aynen, kurtulayım. nazar değmesin, bunu odasına götürüyorum. Abi Kanka. hiç değdirmiyoruz zaten Ay diğerleri. maşallah. Geçin bakalım tontişler. Mehmet, gerçekten iri olacaklar. İnşallah Emeğinize abi. sağlık. Kaan baba, senin heybetliyle ilgili düşüncelerin neler? Gördüğün artıları, eksileri neler? Samimiyetle bir köpek sahibi olarak bunları bize paylaşır mısın? Ya şimdi artıları zaten köpek gerçekten adının hakkını veriyor. Çok heybetli bir köpek. Yüz ifadesi çok güzel. Öyle hani bazı köpekler iri olur ama biraz ne bileyim böyle durgun olurlar. Bu hiç Hareketli. durgun değil. Bu çok hareketli. Küçük boy köpekler gibi insanla oynayabiliyor. Tabii bunun biraz şakası ağır oluyor ama. Şakayla karışık durayım dese adamın... Aynen öyle. artırını Bazen onu çizer, yapıyor. devirir. Bazen onu yapıyor. Nazar değmesin. Köpeğin her şeyi orantılı. Yani ayakları çok iri, kafası iri, gövdesi de iri. Tabii biraz daha enik olduğu için Belli etmiyor. şu anda belli olmuyor. Yani sadece boy olarak değil, basal olarak her bacağı ayrı kusursuz yani. Evet, bu boyutta köpek için eksikleri var ama Tabii. 1 metrelik köpek adı için kusursuza yakın bir köpek. Yani normal Aynen. şartlarda bunlar 75 santimlik kangal, olayı beklemiyoruz canım, zaten. illa ki. Ufak tefek bu hızlı büyümelerden kaynaklanan tendon sorunları olacaktır. Ama hilkat garibesi bir köpek değil. Ben çok biliyorum. Adam 1 metre köpeğini çekiyor sadece resmine. Ulan köpek yürümüyor. Şuradan şuraya alıp götüremiyor. Arka ayakları felç. Açık böyle. Böyle bir köpek asla değil. Hatta onu şöyle yapalım. Senden ricam. Mümkünse şöyle bir diğer köpeklere doğru bir yürütebilirsen, izleyenler de onu bir hareketliyken de görsünler. Zahmet olmazsa. Aferin babalar. Babalar. Gel oğlum.
Değerli dostlar, arazide biraz koşturduk, nefes nefese kaldık, kusura bakmayın. Evet, 1 metrelik bir köpek tabii ki de kangal gibi hareket etmiyor. Ama en azından arazide kendini koşarak ileriye götürdüğünü videoyla da göstermiş olduk. Çünkü gerçekten iri arkadaşlar. Canlı gelip görmek lazım. Keza Mehmet'te aynı şekilde dişiler de oldukça iri. Mesela bir tane dişi vardı az önce diğer dişiyle birbirine giren. Onun ismi neydi kanka? O dişimiz Gürce. Gürce ciddi anlamda Türkiye'nin sayılı dişilerinden bir tanesi ve soy ağacı da çok büyük bir. Ay Saymaz'ın kızı olur. Dev Seymen'in torunu olur. Yani bu isimler sen de bilirsin ki abi, ciddi büyüklükte isimler. Ve şu an nasipse heybetlikten gebe. O boydaki bir dişi, bu boydaki bir erkekle bütünleşerek ciddi ebatlarda bir yavrular vereceğini düşünüyoruz. Hayırlısı, Rabbim inşallah Beklentimiz her şeyi büyük. gönlüne göre verir. Mevcut olan dişi kadronda benim 2-3 tane dişi acayip hoşuma gitti. Beyaz malaklar zaten harika. Teşekkür ederim. Diğerleri de kendi segmentinde oldukça iri dişiler. Bir tane de kangal yüzlü bir dişi vardı abi. Böyle kangal değil de daha çok boğaç, Serkan Kanatoğlu'nun besili köpeklere benzeyen de bir dişim vardı. Aksaraylı Çakır'ın kızı, Öpöz kızı. Çakır da müthiş bir köpekti. Tabii ciddi anlamda müthiş bir köpekti. Üretenlerin de emeğine yüreğine sağlık. Ciddi anlamda ciddi değerler Türkiye'ye kazandırdılar. Kazandırdıklarından bir tanesi de şu an bizim kabımızda Öpöz kızıdır yani. Evet, Kimse Çakır'dan bir de hep ok gibi köpek çıkıyor. Bir tane Tabii. bozuk çıkmaz. Zaten bu kadroyu kurarken dediğim gibi başta da dedim. Burada 15-20 tane yakın kara kırçıl köpekler vardı. Türkiye'de adını duyurmuş kara kırçıl köpekler vardı. Bu köpek geldikten sonra kadroyu yenileyip ve bu köpeğin sistemine uygun, bu köpeğin üstüne katabilecek dişiler araştırarak Taş gibi dişi kullanman lazım. tabii ki. Yani kadroda da genel anlamda genelde öyledir. Önce arkaları taş gibi olacak ki bu köpeğin kasasını taşıyabilsin. Evet. Bu köpekteki Her dişi bu eksiklerini köpeğin kasasını tamamlasın. taşıyamaz. Taşıyamaz, aynen öyle. Muazzam bir gün, muazzam güzel bir video oldu benim için. Değerli dostlar, Kaan Bey Basma. siz de böyle alabilir miyiz? Bir videonun daha yavaş yavaş sonuna geldik. Mehmet Başaran ve Kaan Ayhan'la birlikteydik. İkisinin de emeğine, yüreğine sağlık. Burada gerçekten Türkiye'de iri köpekler konusunda Real Madrid gibi bir kadro konuşsunuz. Beyaz Teşekkür malaklar birbirinden güzel, dişileriniz birbirinden güzel. Geleceğin dev adayı, şu anda net olarak 1 metre olduğunu kendi gözlerimle gördüğüm 19 aylık bir Anadolu çoban köpeğini bugün Teşekkür burada ederim. ölçtük. İnşallah nice güzel yavrularını alırsınız. Her şey gönlünüzce olur diyorum. Aynı zamanda heybetlinin kendi güzelliğine ve yakışıklılığına yakışan bir tasma var boynunda. Troy tasma. Emre abiye de buradan selamlar. Hem gezdirme konusunda hem de halat konusunda el emeği göz nuru. Güzel işler yapıyor. Evet. Senin de köpeklerinin boynunda görmek beni de ayrıca mutlu Teşekkür etti. ederim. Şimdi Yakışmış. Emre Usta Troy Tasma'dan bizim kadromuzdaki köpekleri görüp sponsorluk anlaşması sağladı. Ben de buradan kendisine teşekkür ederim. Güzel bir tasmalar, güzel bir imalat ve sizin çekiminize yetişti bu tasmalar. Nasip. Nasip oldu. Tamamıyla spontane gelişti. Güzel emek harcamış ve böyle bir köpeğe yakışan bir tasma yollamış. Kesinlikle. Yakışan bir gezdirme yollamış. Tüm köpeklerimize yolladığı gibi. Buradan da ona teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı Heybetli. sunuyoruz. Yoruldun mu? Değerli dostlar, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abi Bu bak, arada 2 tane enik var burada az önce Heybetli ile birlikte koşan. Tam böyle bulutun arkasından da mükemmel bir güneş vuruyor şu anda Bozkır'a. Enikleri bir yakınlaştırabilir misiniz? Mehmet, bunlar da geleceğin dev adayları. Eğer vermeyi düşünürsen bunlardan bir tanesine talip olurum, videodan sonra konuşalım. olur abi, Çünkü neden büyük olmaz. köpek beslemek isteyen birinin gerçekten hazır kafasıyla, gövdesiyle, ki arka ayakları bunların Heybetliden de sağlam olacak gibi Evet, görünüyor. evet. Çok ok gibiler, arazideki koşuşlarından da belliydi. Neyse biz onu videodan sonra konuşalım. Olur abi. Çayımızı içip devam ederiz. Kaan Baba teşekkürler. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Müthiş hoş bir geldiniz. gündü. Mehmet Baba Abi çok teşekkürler. teşekkür ederim. Emeğine yüreğine sağlık. Ayağınıza sağlık. Anadolu'nun farklı noktalarını sizler için gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bazen böyle devasal çoban köpekleri ekrana gelecek. Bazen arazide kurt peşinde koşan aslanlar. Bazen muhteşem yarış atları. Bazen de sevimli bir kedi. Evet. Bizim konseptimiz hayvan sevgisi abi. Hayvan seven her insanı kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.